Bir adam düşün. Elinde hiçbir şey kalmamış. Ne cüzdanında para var ne de zihninde bir çıkış yolu. Gün batımına doğru yürürken gölgeler üstüne çöker gibi içinde bir şey kırılmış. Ama dışarıdan bakılınca hala ayakta gibi. Dün sahip oldukları bugün sadece bir hatıra. Umut dediği şey her sabah daha da silikleşen bir hayal kırıklığı artık. Herkes ona sabret diyor. Herkes ona şükret diyor. Ama kimse onun geceleri başını yastığa koyduğunda boğazına düğümlenen sessizliği duymuyor. İşte orada başlar gerçek yolculuk. Herkesin sustuğu o yerde bir ses arar insan. O ses bazen dışarıdan gelir, bazen içinden. Ama seni uyandırır ve o anda anlarsın. Para dediğin şey sadece bir kağıt değil, senin inşa ettiğin hayatın aynasıdır. Bu hikaye sadece bir adamın hikayesi değil, bu belki de sensin. Belki geçmişin, belki yarının. Çünkü bu dünyada çoğumuz sadece hayatta kalmayı öğreniyoruz ama özgür yaşamayı bilmiyoruz. Oysa bir insan ay sonunda eline geçen paraya göre değil, içinde hissettiği güvene göre yaşar. Ve eğer bu cümle seni düşündürdüyse, o zaman doğru yerdesin. Bu sadece bilgi değil, bu kalbine dokunan bir yolculuğun başlangıcı. Hoş geldin. Bu duydukların sadece bilgi değil. Bunlar bir yerlerde okudukların, ezberlediklerin gibi değil. Çünkü bu cümleler kalpten gelen bir sorgunun yankısı. Belki sen de bir süredir hissediyorsun. Bir şeyler eksik. Belki sistemin şartları arasında kendi yolunu arıyorsun. İşte bu kanal. Bak ve kazan. Tam olarak bunun için var. Çünkü bu kanalda para sadece bir araç. Gerçek mesele özgürlük. Maddi ve manevi olarak güçlü durabilmek. Sadece kazanmak değil, neden kazandığını bilmek. Eğer bu anlattıklarım sende bir kıpırtı oluşturduysa, eğer sen de o adam gibi geceleri sessizce sorular soruyorsan ve artık bir cevap duymak istiyorsan, o zaman bu kanalda kalmalısın. Çünkü burası içinden ses gelenlerin buluştuğu yer. Burası bakıp da gerçekten görmeye cesaret edenlerin yeri. İşte tam da bu yüzden kanalımıza abone olmalısın ve bu yolculukta yalnız olmadığını bilmelisin. Finansal özgürlük dediğimde çoğu insanın aklına tek bir şey gelir. Çok para kazanmak. Ama işte tam da burada büyük bir yanılgı başlar. Çünkü para kazanmak sadece bir adımdır. Oysa finansal özgürlük bir yaşam biçimidir. İstersen şöyle düşün. Sabahları gözünü açtığında günü planlamana sen mi karar veriyorsun yoksa başkalarının taleplerine göre mi yaşıyorsun? Patronun, borçların, kredilerin, taksitlerin ya da o hiç susmayan yetiştirme baskısı mı seni yönlendiriyor? Eğer cevap buysa o zaman sen hala finansal özgür değilsin. Bazı insanlar zannediyor ki bir gün büyük para gelir her şey biter. Oysa asıl esaret bazen çok paranın içinde gizlidir. Çünkü harcamayı bilmeyen, yönetmeyi bilmeyen paraya sahip olmuş gibi görünür ama aslında o para ona sahip olmuştur. Düşünsene, bir adam ayda 200 bin lira kazanıyor ama her ay 250 bin lira harcıyor. O adam gerçekten özgür mü? Bir kadın her ay gelen maaşıyla sadece borçları kapatıyor ve sonra tekrar beklemeye geçiyorsa bu bir döngü değil de nedir? Finansal özgürlük paraya sahip olmak değil, paraya hükmetmektir. Finansal özgürlük zengin olmak değil, bağımsız karar verebilmektir. Yani ne zaman çalışacağına sen karar veriyorsan, ne zaman tatile çıkacağına sen karar veriyorsan, hangi işi yapacağına, kiminle çalışacağına sen karar veriyorsan işte o zaman özgürsündür. Ama ne yazık ki çoğumuz çalıştığımız işlerde değil, kredi kartlarında yaşıyoruz. Bankalarla uyuyup borçlarla uyanıyoruz. Ve bu da şu gerçeği ortaya koyuyor. Finansal özgürlük paranın miktarına değil, bilinç düzeyine bağlıdır. Bunu fark ettiğinde ilk adımı atmış olursun. Artık sadece kazanmak değil, neden ve nasıl kazandığın önemli olmaya başlar. Ve o zaman değişim başlar. Hazırsan şimdi daha derine ineceğiz. Gerçekten özgürlük üzerine düşünmüş insanlar ne demiş? Hangi alıntılar, hangi fikirler bu yolu aydınlatıyor? Yorumlarda paylaşırsan hepimiz öğrenmiş oluruz. Para mı seni yönetiyor yoksa sen mi parayı? Bu soruyu kendine kaç kez sordun? Belki de hiç. Çünkü sistem seni hep aynı şeye inandırdı. Daha çok kazan, daha mutlu ol. Ama sana kimse sormadı. Ne kadar çok, hangi bedelle? Warren Buffett bir keresinde şöyle dedi. Eğer ihtiyacın olmayan şeyleri satın alırsan,
bir gün ihtiyacın olan şeyleri satmak zorunda kalırsın. Ne kadar doğru değil mi? Hepimiz bir şeyler biriktiriyoruz ama gerçekten ihtiyacımız olanı değil. Birikmiş eşyalar, bitmeyen taksitler, gösterişli ama boş hayatlar. Peki ya içimiz? Orada biriken ne? Finansal özgürlük aslında içsel bir boşlukla yüzleşme cesaretidir. Çünkü insan ruhunda eksik olanı dışarıdan tamamlamaya çalışır. Parayla, mal ile, ünvanla. Ama ne kadar kazanırsa kazansın, içindeki eksiklik doymuyorsa orada bir bağımlılık vardır. Ve bağımlı olan özgür olamaz. İşte tam da bu yüzden zihni değiştirmeden cüzdan değişmez. Robert Kiyosaki şöyle der: zenginler varlık alır, fakirler borç alır. Orta sınıf ise borç alır ve onu varlık zanneder. Yani mesele sadece çok para değil. Mesele nasıl düşündüğün. Bir örnek. Aynı maaşı alan 2 kişi düşün. Biri her ay kazandığı paranın bir kısmını kenara koyar, giderlerini yazar, bütçesini bilir, birikimini yatırım araçlarına yönlendirir. Diğeri ise aynı parayla kredi kartı limitlerini zorlar. Gördüğünü alır, anlık tatminle yaşar ama ay sonu hep stres, hep ekside. Şimdi söyle bana, hangisi gerçekten daha özgür? Özgürlük bazen 2 kişinin aynı gelire sahip olduğu bir dünyada birinin daha sade yaşayıp daha çok huzura sahip olmasıdır. Çünkü zenginlik rakam değil, bakış açısıdır. Derin bir nefes al. Şimdi anlamaya başlıyorsun. Finansal özgürlük zihnindeki kölelik zincirini kırmadan elde edilmez. Bu zincirler bazen bir reklamdan gelir, bazen bir komşunun arabasından, bazen sosyal medyada gördüğün mış gibi yaşamlardan. Ama zincir zincirdir. Ve o zinciri kırmak için önce şunu fark etmen gerekir. Sana sunulan hayat, senin gerçekten istediğin hayat mı? Bu soruya dürüstçe cevap verdiğinde yol başlar. Finansal özgürlük dışarıda değil, senin içinde. Ve bu yolculukta sana sadece para kazandırmayı değil, özgür düşünmeyi de anlatacağım. Çünkü para cüzdanda değilken bile özgürlük zihindeyse her şey mümkündür. Ve şimdi tüm bu soyut düşünceleri biraz daha görünür hale getirelim. Bir çiftçi, bir ağaç, bir denizci. Gündelik örneklerle yolumuzu somutlaştıralım. Çünkü anlatmak bazen yetmez. Göstermek gerekir. Bir çiftçi düşün. Sabah güneş daha doğmadan uyanır. Tarlasına bakar. Toprak henüz kuru. Elinde tohumları var ama sonuçtan emin değil. Ya yağmur yağmazsa? Ya ektiği mahsul çıkmazsa? Ama buna rağmen eker. Çünkü bilir ki ekilmeyen tohum hiçbir zaman yeşermez. Ve o toprak bazen sadece emekle değil, sabırla sulanır. İşte finansal özgürlük de böyle bir şeydir. Bir gün sabah erken kalkıp alışkanlıklarını gözden geçirmekle başlar. Bir gün bir harcamayı yapmamaya karar vermekle. Bir başka gün bir kitaba yatırım yapıp o bilgiyi hayatına katmakla. Bu küçük adımlar küçük tohumlardır. Ve her bir tohum zamanla bir ağaca dönüşür. Bir başka örnek verelim. Düşün ki bir genç asgari ücretle işe başlamış, çevresinde herkes şunu söylüyor: bu parayla bir yere varılmaz. Ama o genç karar veriyor. Her ay maaşının %10'unu bir kenara koyacak. Aylar geçiyor, küçük birikimler büyümeye başlıyor. O da büyüyor. Sadece cebindeki para değil, bilinci büyüyor. Artık harcadığı her kuruşun bir anlamı var. Her liranın bir yönü, bir amacı. Kendine şunu sormayı öğreniyor: bu bana ne kazandıracak? Harcamayı düşünmeden önce yatırım yapmayı düşünür hale geliyor. Çünkü artık tüketici değil, üretici zihniyle bakıyor hayata. Bu noktada seni bir iç yolculuğa davet ediyorum. Bir kahve. Evet, günde bir fincan dışarıdan alınan kahve ortalama 100 lira. Ayda 30 gün 3.000 lira. Bir yıl 36.000 lira. Şimdi düşün. Bu sadece bir kahveydi ve o parayı düzenli olarak yatırım hesabına atsaydın 10 yıl sonra bu para bile sana küçük bir özgürlük kapısı aralayabilirdi. Ama mesele kahve değil. Mesele farkındalık. Çünkü finansal özgürlük büyük bir zaferle gelmez. Küçük uyanışlarla başlar. Her fark ettiğin israf bir kazançtır. Her bilinçli karar bir tuğladır. Ve sen o tuğlalarla kendine, kendi evini, kendi kaleni, kendi özgürlüğünü inşa edeceksin. Şimdi bir denizci hayal et. Yelkenli teknesiyle bilinmeyen sulara açılıyor. Haritası var ama rüzgarın ne zaman döneceğini bilmiyor. Bazen dalgalar vuruyor, bazen durgunluk. Ama o denizci her seferinde rotasını küçük küçük düzeltir. Her fırtınada yönünü tekrar belirler. Çünkü bilir ki yelkeni açmayan hiçbir zaman varamaz. Sen de bu finansal yolculukta bir denizci gibisin. Her adım
bir rota düzeltme. Her bilinçli karar bir dümen çevirme. Bazen hızla ilerleyeceksin, bazen duracaksın. Ama eğer rotayı kaybetmezsen gideceğin yere varırsın. Çünkü özgürlük rüzgarın hızında değil, senin yön bulma kararlılığındadır. Şimdi bir nefes al. İçinden de ki ben bir tohum ektim bugün. Belki küçük ama niyetim büyük. Bu küçük örnekler büyük hayatlara dönüşebilir. Ve şimdi bir sonraki bölümde bu yolculuğu kalbinle tamamlayalım. Senin kalbine dokunacak sözlerle uğurlayacağım. Çünkü bir yolculuk hissedilerek biter. Şimdi bir an dur, gözlerini kapatmana gerek yok. Ama hayatını kapatma, bir düşün. En son ne zaman gerçekten özgür hissettin? Hani öyle birkaç saatliğine değil. Bir sabah uyandığında o gün sana aitmiş gibi ne aceleyle hazırlanmak zorundaydın, ne zorla bir iş yerine gitmek, ne de bitmeyen borçları düşünmek. Sadece bugün benim diyebildiğin bir sabah. Hatırlıyor musun? Belki de hiç yaşamadın. Belki çocukken hissettin ama büyüdükçe unuttun. Ama bil ki o özgürlük halini yeniden çağırabilirsin. Çünkü finansal özgürlük sadece parayla ilgili değildir. Bu bir zihniyet meselesidir. Dış dünyanın zincirlerinden önce içindeki sınırları çözmen gerekir. Kendi değerini fark etmek, kendi potansiyeline inanmak ve bunun için bugün ilk adımı atmak. İşte tüm bu konuşmalar, bu örnekler, bu hikayeler sana şunu söylüyor. Sen bu hayatın edilgeni değil, öznesi olabilirsin. Seni yöneten borçlar değil, senin yönettiğin kararlar olabilir. Sana dayatılan alışkanlıklar değil, senin seçtiğin yaşam biçimi olabilir. Zamanla dost olmak mümkün. Para ile barışmak mümkün. Ve en önemlisi kendinle barışmak mümkün. Çünkü asıl özgürlük orada başlar. Kalbinde, zihninde, niyetinde. Ve biz bu yolculukta yalnız değiliz. İşte bu yüzden bu kanal var. Bak ve kazan. Sadece bir kanal değil. Bu bir farkındalık hareketi. Her bölümünde seni finansal bir bilgiyle değil, yaşamsal bir dönüşümle buluşturmayı hedefliyoruz. Eğer bu sözler sende bir şey uyandırdıysa, eğer anlatılanlarda kendini bulduysan, bu sadece bir video değil, senin içsel uyanışının sesi olabilir. Ve bu yolda birlikte yürümek istersen kanalımıza abone ol. Çünkü bu sadece bir tıklama değil, kendine verdiğin bir söz ve her söz bir adımdır. Bugün burada birlikte bir tohum ektik. Yarın o tohumu birlikte sulayalım ve bir gün kendi ağacının gölgesinde huzurla oturduğunda diyeceksin ki ben başardım ve bu yolculuğa değerdi. Belki bir arkadaşın da aynı sessizlikte yolunu kaybetmiş olabilir. Ona gönder bu videoyu. Belki senin paylaşımın onun yönünü bulmasına yardım eder. Unutma, bazen yolumuzu bulan biz değiliz. Bir dostun paylaştığı cümledir. Sağlık, mutluluk ve finansal özgürlük seninle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.